Bundan çok uzun yıllar evvel, kuş uçmaz, kervan geçmez bir dağ köyünde, Kasap Duman lakabıyla bilinen bir adam yaşardı. Duman'ın kalbi, göğüs kafesinde bir taş parçası gibi atardı. Köydeki herkes ondan çekinir, yolu yoluna denk gelmesin diye sapa yollardan giderdi. Bu adamın en büyük huyu, zorda kalmış köylünün malını 3 kuruşa kapatmak, sonra da onları kapısında kul köle etmekti. Köyün yaşlılarından Hasan amcanın bir çift öküzü vardı ki, Hasan amca onlara gözü gibi bakardı. Onlar onun hem eli kolu hem de evinin rızkıydı. Bir sene kıtlık oldu, tarlalarda ekin boy vermedi. Hasan amca çaresiz kalıp Duman'dan bir miktar borç almak zorunda kaldı. Vade günü geldiğinde Duman'ın adamları Hasan amcanın kapısına dayandı. Hasan amca ne kadar dil döktüyse de Duman'ın merhameti uyanmadı. O fırtınalı kış günü dondurucu soğuğa aldırmadan Hasan amcanın canı gibi sevdiği öküzlerini ahırdan zorla çıkarttırdı. Hasan amca Duman'ın ayaklarına kapandı. "Etme evladım, bunlar giderse ben ölürüm, çocuklarım aç kalır," dedi. Duman sadece güldü ve "Borcunu ödeseydin be ihtiyar," diyerek öküzleri alıp gitti. Hasan amca o gün kahrından yatağa düştü. Bir hafta geçmeden de son nefesini verirken ağzından şu sözler döküldü: "Toprak bile seni kabul etmesin Duman, yattığın yerde rahat bulama." Hasan amcanın vefatından kısa bir süre sonra Duman'ın üzerine bir ağırlık çöktü. Adam ne yese tadı zehir, ne içse suyu irin gibi gelmeye başladı. Günden güne eridi, o heybetli adam bir deri bir kemik kaldı. En sonunda bir gece yarısı yatağında kaskatı kesilmiş halde bulundu. Köylü adet yerini bulsun diye cenazeyi hazırladı, mezarını kazdı. İşte her şey o an başladı. Mezarcılar sabah erkenden mezarı kazıp hazırladılar. Tabut mezarlığa getirildi, dualar okundu ve Duman'ın naşı toprağa indirildi. Ancak üzerine ilk kürek toprak atıldığı an, mezarın içinden sanki yer yarılıyormuş gibi bir ses geldi. Atılan her kürek toprak, sanki bir el tarafından dışarı fırlatılıyordu. Köylüler şaşkınlık içinde daha hızlı atmaya başladılar ama nafile. Ne kadar toprak atarlarsa atsınlar, mezar dolmuyor, aksine çukur daha da derinleşiyordu. 1 saat, 2 saat derken güneş batmaya yüz tuttu. Ama mezarın ağzı hala ilk kazıldığı gibi açıktı. O sırada köyün en yaşlısı, aksakallı dedesi kalabalığın arasından öne çıktı. Mezara yaklaştı, içeriye bir baktı ve titreyen sesiyle şöyle dedi: "Boşuna uğraşmayın, bu toprak bu adamı kusuyor. Üzerinde bir mazlumun ahı var, o ah soğumadan toprak onu sarmayacak." Köylü dehşet içinde geri çekildi. Gece boyunca mezarın başında beklediler ama atılan her avuç toprak dışarı savruldu durdu. Ertesi sabah köylüler gittiklerinde gördükleri manzara karşısında dilleri tutuldu. Duman'ın mezarının olduğu yer sanki büyük bir patlama olmuş gibi bomboştu. Tabut dışarıda duruyordu ve mezar çukuru sularla dolmuştu. O günden sonra kimse o mezarı kapatmaya cesaret edemedi. Köylülerin anlatmasına göre kimsesizler mezarlığının en ucunda, kayalık bir yere alelacele gömmüşler. Ama o bölgede ne ot bitti ne de bir ağaç yeşerdi. Hasan amcanın ahı, Duman'ın mezarını bile ona dar etmişti. Köydeki zalimler bu olaydan sonra sessizce mallarını mülklerini bırakıp birer birer kaçtılar. O açık kalan mezar ise yıllarca "Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste" sözünün canlı bir kanıtı olarak orada öylece kaldı.